Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere ezilmeden tane tane kayısı reçeli yapımını olabildiğince tüm püf noktalarıyla anlatmaya çalışacağım. Tarifimize geçmeden önce beni nerelerden, yani hangi ülkeden veya şehirden izlediğinizi yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Hemen başlayalım. Öncelikle kayısılarımızı yıkayıp bir süzgecin üzerine alalım. Ardından çekirdeklerini çıkarmakla işimize devam edelim. Bunun için elimize öncelikle bir çay kaşığı alalım ve sap kısmına çapraz olacak şekilde tutarak hafifçe bastıralım. Uç kısmından çekirdeğinin kolaylıkla çıktığını göreceksiniz. Tamamını bu şekilde çıkartarak işimize devam edelim. Bu arada aldığınız kayısının cinsi de çok önemli. Yani çekirdeklerinden kolaylıkla ayrılabilen bir kayısı cinsi seçmeniz lazım. Pazardan alırken buna da dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Tamamının çekirdeğini çıkartıp hazırladıktan sonra üzerlerine öncelikle 5 gram kadar karbonat ilavesi yapalım. Ardından üzerini geçinceye kadar su ekleyelim. Ve bu şekilde karbonatlı suyun içerisinde en az 2-3 saat kadar üzeri örtülü bir şekilde dinlenmeye bırakalım. Geçelim çekirdeklerimizi kırıp hazırlamaya. Eğer kullanmak istiyorsanız hazırlayabilirsiniz. Kullanmak istemeyenler bu aşamayı geçebilirler. Diğer aşamalardan devam edebilirler. Eğer kullanacaksanız mutlaka öncelikle tadına bakmanızı tavsiye ediyorum. Eğer tadı tatlı ise kullanabilirsiniz. Hafif bir acılık var ise kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Aksi takdirde reçelinizin de tadını bozabilir. Öncelikle dış kabuğunu kırıp hazırlayalım. Ardından üzerindeki ince zar gibi olan kabuklarını da aynı badem soyar gibi soyup hazırlayalım. Bu arada bu ince kabukların tadı da oldukça acı ve de pişerken çekirdeklerden ayrılarak reçelimizin üzerine çıkıp hem tadını hem görüntüsünü bozabilir. O yüzden kullanacak olanlar mutlaka bu şekilde hazırlasınlar. Bu arada artık kayısılarımız yeteri kadar dinlenmiş. Ben 2,5 saat kadar dinlendirdim. Yeterli geldi. Hemen içerisinden, yani karbonatlı suyun içerisinden alıp temiz suyla bir kez yıkayacağım. Sizler dilerseniz 4-5 saate kadar dinlendirebilirsiniz. Aynı kireçte bekletir etkisini alacaksınız. Yani ezilmesini önleyecektir. Amacımız da kayısılarımızın ezilmesini önlemektir. Kesinlikle herhangi bir tat ve koku reçelinizin içerisinde mümkün değildir. Daha önceki yıllarda da tarifimi sizlerle paylaşmıştım ve on binlerce kişi denemişti. Hiç abartmıyorum. Çok denenmiş, çok tarifi de istenmişti. Deneyen herkesten de çok olumlu ve güzel yorumlar almıştım. Eğer daha önce sizler de denediyseniz yorum kısmına bekliyorum. Bu arada her 1 kilogram kayısı için çekirdeksiz haliyle 900 gram kadar şeker kullandım. Her 900 gram şekere ise 150 mililitre kadar su ilavesi yapıyorum. Toplamda 2 kilogram kayısıya 1800 gram toz şeker ve 300 mililitre kadar su ilavesi yaptım. Önce şerbeti güzelce karıştırıyorum. Ve şerbetimiz kaynamaya başladığında üzerine her 1 kilogram için, yani 900 gram şeker için 1 yemek kaşığı kadar taze sıkılmış limon suyu ilavesi yapıp karıştıralım. Ve bu şekilde şerbetimiz artık hazır oldu. Bu arada çokça fazla kez sorulduğu için özellikle belirtmek istiyorum. Limon tuzu çok zararlı olduğu için ben tavsiye etmiyorum. Sizlere önermiyorum. Ve de hazır marketten alınmış limon suyları kesinlikle etki etmez. Mutlaka taze sıkılmış limon suyu olmasına özen gösterin. Ardından kayısılarımızın üzerine ekleyelim. Üzerini kapatalım ve bu şekilde olabildiğince uzunca bir süre dinlendirelim. Ne kadar çok dinlendirirseniz o kadar güzel olur. Ben toplamda 1 saat kadar dinlendirdim. Uzun dinlendirmedim, açık söyleyeyim. Yani zamanınız varsa akşamdan hazırlayıp ertesi güne kadar bekletebilirsiniz. Bu arada ben Azerbaycanlı olanlar bilirler. Bizler emaye leğenlerin içerisinde pişiririz bu şekilde reçellerimizi. Ben de emaye tepsimin içerisinde pişirmeyi düşünmüştüm. Öyle bir yanlışlık yapmıştım ama sonra düşündüm ki çok
dar olur yeri. Yani kaynadıkça köpüklenir ve çok zorluk yaşatır bana. O yüzden tekrardan tencerenin içerisine aldım açıkçası. Bu aşamada soranlar olacaktır mutlaka. O yüzden belirtmek istedim. Ocağa aldıktan sonra kaynamasını bekledim ve bu şekilde köpürmeye başladı. Köpürmeye başladı mı artık hazırdır. Şimdi ocağı kapatalım ve üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuzsuz tereyağı ilavesi yapalım. Bu fazlaca köpüklenmesini önleyecektir. Çok da fazla köpüklenmeyi önlediği söylenemez. Ama yine de bir etki edecektir. O yüzden varsa elinizde kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi bu şekilde 2 saat kadar reçelimizi bekletelim. Ardından tekrardan ocağımızı açalım ve kaynamasını bekleyelim. Birinci kez kaynadığında üzerindeki köpükleri almıyoruz. Çünkü onlar şekerin köpükleriydi. İkinci kez kaynatmaya başladığında üzerindeki köpükleri artık alabilirsiniz. Bu köpükleri almadığınız takdirde daha sonrasında reçelinizin hem görüntüsünü bozabilir hem de kalitesini düşürebilir. O yüzden kaynadıkça üzerindeki köpüklerin tamamını güzelce toparlayalım. Bu arada dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden bir tanesi de reçelimizi asla karıştırmıyoruz. Eğer üzerine çıkmışsa, yani böyle çok havayla temas şeklindeyse, o zaman hafif üstünden bastırarak şerbetle temasını sağlayabilirsiniz. Ama kesinlikle karıştırmanızı tavsiye etmiyorum. Ardından ikinci kez ocağı kapattım ve yarım saat kadar bu şekilde beklettim. Bekleme süreleri ne kadar uzun olursa reçeliniz de bir o kadar güzel, lezzetli ve diri diri kalır, aklınızda bulunsun. Ve üçüncü kez tekrardan kaynatmaya başladım. Şimdi kıvam alıncaya kadar kaynamasını bekleyeceğim. Ortalama yarım saatte bu şekilde kaynadı. Yani sonuncu kez de ortalama yarım saat kadar kaynadı. Toplam pişme süresi 1 saat 10 dakikaya falan denk gelecektir. Ama yine de sizler kontrollü pişirin. Çünkü herkesin ocağı aynı şekilde yanmaz. Herkesin tenceresinin kalınlığı aynı şekilde değildir. O yüzden tam bir süre veremem. Yani versem bile sizler uygulamayın. Çünkü asla eşit olmaz. Mutlaka kendiniz kontrollü bir şekilde pişirin. Son aşamada kıvamını kontrol ederek ocaktan alabilirsiniz. Ve artık gördüğünüz gibi hazır oldu. Hemen göstermek amaçlı bir servis tabağına alıp bu şekilde sizler için sunumunu sağlıyorum. Bu arada ikinci kez kaynamaya başladığında üzerine çekirdeklerini de eklemiştim. O aşamayı göstermeyi unutmuşum. Kusura bakmayın, ama ikinci kez kaynamaya başladıktan itibaren içerisine çekirdeklerini de ekleyebilirsiniz. Kullandığımız kavanozlarımız daha önce kaynar suyla güzelce yıkanmış olmalı. Kurulanmış olmalı. İçerisinde kesinlikle bir damla su bile kalmamış olması çok çok önemlidir. Aksi takdirde reçelinizi ekşitebilir. Ve kavanoz kapaklarımız da aynı şekilde daha önce hiç kullanılmamış olmalı ve steril olmalı. Yani kaynar suyla yıkanıp güzelce kurulanmış olmalı. Bir kez kapatıyoruz, tekrar açıyoruz, ikinci kez kapatıyoruz ve bu şekilde hızlıca vakumlanacaktır. Ve eğer güzel vakumlanmasını istiyorsanız, daha uzun ömürlü bir reçel yapmak istiyorsanız mutlaka kaynar haliyle kavanozlamanızı tavsiye ediyorum. Reçelimizi tamamen soğuttuktan sonra hazır olan kavanozlarımızı serin, güneş görmeyen ve kuru bir ortamda 2 seneye kadar bekletebilirsiniz. İlk günkü tazeliğini koruyacaktır. Ve sizlerle birlikte bir videolu tarifimin daha sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz emeğime saygı olarak beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve de görmesini istediğiniz arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bir sonraki videolu tariflerimden ilk siz haberdar olmak isterseniz eğer kanalıma tamamen ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirebilirsiniz. Yepyeni videolu tariflerimde tekrardan sizlerle görüşmek ümidiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.